Herkesin hakkında konuştuğu ama hala çoğu kişinin tam olarak anlayamadığı ve çok da önemli olan bir konuyu ele alacağız. Narsistler. Kim bu narsistler? Belki sevgilin, belki çok sevdiğin birisi, aşık olduğun birisi, belki iş yerindeki patronun, belki aynı evde yaşadığın birisi, ailenden birisi, belki annen baban, belki kardeşin, belki akrabalarından biri, belki her gün oturup görüştüğün bir arkadaşın, hatta en yakınım dediğin bir arkadaşın, belki okulda sınıfından birisi, belki bir komşun, herkes olabilir. Ama şunu çok net söyleyebiliriz ki narsistler hayatımızın her yerindeler. Onlar her yerde ama onları tanıması bir o kadar da güç tabii ki. İşte bu yüzden bugün bir psikolog olarak bu videoyu çekmeye karar verdim. Çünkü video ilerledikçe göreceksin ki, hatta videonun sonuna geldiğinde öyle bir aydınlanma yaşayacaksın ki narsistler düşündüğümüzden de fazla ve narsistlerin sana uygulayacağı şeyler düşündüğünden de daha tehlikeli. Narsistler düşündüğümüzden de daha tehlikeli. Sosyal medyada her türlü toksik davranışa narsistlik deniyor maalesef. Ama gerçekten yanlış. Bir insan kendini beğeniyor, sosyal medyada hemen narsistlik deniyor. Bir insan soğuk davranıyor, hemen narsist deniyor. Bir insan bencil davranıyor, hemen narsist deniyor. Bu doğru olmadığı gibi narsistlik de o kadar basit bir şey değil işte. O kadar tehlikeli ki, o kadar insanın hayatını mahvedebilecek bir durum ki ben de istiyorum ki herkes narsistleri öğrensin. Herkes narsistleri tanısın ve kendini korusun istiyorum. Veya bir narsistle birlikteyse, ailesinden biri narsistse, sevgilisi narsistse, en yakın arkadaşı, iş yerindeki biri en azından ne yapması gerektiğini öğrenecek bu videoda. Ben psikolog Beste Doğa Güven ve bana en çok sorulan sorulardan bazıları şunlar. Ben acaba bir narsistle mi beraberim? Acaba sevgilim narsist olabilir mi? Acaba aşık olduğum kişi narsist olabilir mi? Annem babam narsist olabilir mi? Ben bileni çok seviyorum. O da beni sevdiğini söylüyor ama hiç de öyle gibi durmuyor. Bu kişi beni niye değersiz hissettiriyor? Şu arkadaşımla her buluştuğumda eve mutsuz bir şekilde dönüyorum. Acaba o narsist olabilir mi? Sence ben neden bu kadar fazla bu tarz sorular alıyorum? Bir düşünür müsün? Gerek bir psikolog olarak danışanlarımdan, gerek sosyal medyadan. Neden sence ben bu kadar fazla bu tarz soruyu alıyorum? Çünkü narsistler düşündüğümüzden de çok, düşündüğümüzden de fazla. Onlar hayatımızda her yerdeler. Özellikle onların duygusal manipülasyon yeteneği İlk başta onları çok çekici, çok karizmatik, çok etkileyici kılabiliyor maalesef. Ancak zamanla maskeleri düşer ve işte geriye de tükenmiş bir kişi kalır. O da sen veya narsistin karşısındaki kişi. Her bir maddede belki daha da şaşıracaksın. Belki daha da bir farkındalık kazanacaksın. Öncelikle hoş geldin. Ben Beste Doğa Güven. Eğer kanala abone değilsen kanala abone olmayı unutma lütfen. Ayrıca yorumlar kısmını soldan sağa kaydırdığında orada bir hype seçeneği göreceksin. Videoyu da hype'larsan çok sevinirim. O halde videoya başlayalım. Narsistleri beraber tanıyalım. Bunlardan birincisi aşırı övgü ve ilgi ihtiyacı. Narsistler sürekli olarak onay ve takdir arayışı içindedir. Narsistler doymak bilmeyen bir ilgi manyağıdır diyebiliriz. Sürekli ilgi ve sürekli övgü isterler. Hatta ilgiden daha çok onlar övgü isterler. Onlar sırf övgü alabilmek için başarılarını abartırlar. Herkes onunla ilgilensin, herkes onu beğensin, herkes onunla ilgili bir şeyler sorsun, onu konuşsun ister. Yeni bir ortama girer, bir şekilde bir dikkat çekmenin yolunu bulur. Herkes onunla ilgilensin. Bir şekilde dikkati, ilgiyi kendine çekmek ister. Sanki bir sahnede herkes onları izliyor ve hepimiz onları alkışlamamız gerekiyor. Narsistler tam olarak bunu istiyor. Yaptığı her şey övülsün. Küçük bir şey bile ilgi çeksin. Sürekli onunla ilgilen. Sürekli onu pohpohla istiyor. İlk başta bu özgüven gibi gelir insanlara. Herkes der ki wow, ne kadar özgüvenli bir kız, ne kadar özgüvenli bir erkek. Ama hayır, bu özgüven değildir. Bu narsistliktir. Bunlardan ikincisi empati yoksunluğu. Yine narsistleri kolayca anlayabileceğimiz şeylerden bir tanesi empati yoksunluğu olması ve empati yeteneksizliklerinin olması. Şimdi empati nedir? Empati bir başkasının duygusunu anlayabilme ve hissedebilme yetisine denen isimdir. Empati. Narsist bireyler bunu yapamıyorlar. Şimdi narsistlik deyince herkes genelde sevgililik sanır ki o kısma da geleceğiz ama arkadaşlıklarda da bu çok oluyor. Yani hiç ummadığın bir
arkadaşın da narsist olabilir. Şimdi bir psikolog olarak danışanımın bir örneğini anlatmak istiyorum bu kısımda. Aslında bunu tek bir danışanım değil, birçok danışanımda da gözlemledim ama bu danışanımla yeni bunu konuştuğumuz için ondan da izin alarak anlatmak istedim ki kendisi izin verdi. Zaten isim ve benzeri şeyler vermesem de yine izin almanın etik olduğunu düşünüyorum. O yüzden izin alarak bu kısmı anlatmak istedim. Danışanımın bir arkadaşı var. Danışanım ne zaman bir derdi olsa, bir şey olsa bu arkadaşına, narsist olan arkadaşına anlattığında narsist olan arkadaş onu görmüyor. Danışanımın bir derdi olduğunda, bir sıkıntısı olduğunda arkadaşı asla orada olmuyor. Onu dinliyor ama diyor ki ay kanka neyse biz şunu ne yapacağız diyor. Yani konuyu değiştiriyor. Veya danışanım orada bir acısını anlatıyor, derdini anlatıyor. O narsist arkadaşı da şunu diyor. Ya benim de eski sevgilimle buna benzer bir şey olmuştu. Hemen böyle konuyu kendine çekiyor. Veya danışanım bir derdini, sıkıntısını anlatıyor. Danışanım mutlu günündeyken onun yanında. Danışanım ona diyor ki hadi gel şuraya gidelim, gezelim. Hemen onunla buluşuyor. Ama danışanım benim moralim çok bozuk. Birazcık konuşabilir miyiz? İyi değilim dediğinde bir işim var diyor. Yani ona empati göstermiyor. Onun duygusal acısını, sıkıntısını görmüyor. Bu arkadaşlıkta da dediğim gibi olabilen bir durum. Sevgililikte zaten narsist partnerlerde bu maalesef çok olur. Yine bir danışanımdan örnek vereceğim. Danışanım yani nişanlılık aşamasına gelip orada ilişkiyi bitirmişti. Ondan da izin aldım bunu anlatmak için. Yıllarca birisiyle sevgili oluyor. Ama hani kendisi ki yine bana bu çok söylenen bir şey. Yani diyor ki ilişkinin başından aslında belliydi böyle birisi olacağı ama işte dediğimiz gibi narsistler hani o kadar profesyoneller, o kadar bir şeyleri hallediyorlar ki sen onların yanlışını görsen bile ilişkiyi bitiremiyorsun ki geleceğiz. Hepsine geleceğiz bir sonraki maddelerde. Bu danışanım da şöyle oluyor. Kadın kendisi, nişanlısı erkek. Ağlıyor. Bir sıkıntısı olduğunu ağlıyor. Diyor ki beni çok üzdün, beni çok kırdın. Bu kişi görmüyor. Narsist olan erkek kişisi, eski sevgilisi bunu görmüyor. Ağlıyor. Beni çok kırdın diyor. O da diyor ki buna mı kırıldın? Buna mı kırıldın diyor. O diyor ki evet buna kırıldım. Ve bakın arkadaşlar hepiniz için illa narsist birisiyle denk gelmek zorunda değilsiniz. Bunu hepinize kalpten bu uyarıyı geçmek istedim. Her duygu çok kıymetli, tamam mı? Birisi size buna mı kırıldın derse diyeceksiniz ki evet ben buna kırıldım. Buna kırıldım. Benim her duygum çok kıymetli. Benim her isteğim çok kıymetli. Bunu lütfen söylemekten çekinmeyin. Kimisi için dünya yanar, umrunda olmaz. Kimisi için de sallıyorum bir bardak yere düşer, kırılır ve o kişi 3 gün, 40 gün ağlar. Olabilir. Hani bilerek abartı bir örnek verdim. Olabilir. Herkesin kırıldığı, herkesin değer verdiği şeyler hayatta farklıdır. O yüzden lütfen bu tip şeylere gelmeyin. Bir narsist de olabilir bu kişi, bir başkası da olabilir. Sizin duygularınızı küçümserse, ya buna da ne gerek var şimdi? Ya sen buna mı kırıldın? Bu ne saçma bir şey gibi şeyler söylerse lütfen duygularınızı önemseyin. Lütfen. Sınır çizmeyi de öğrenin. Zaten bu videoda yine hepsine geleceğiz. Ama her duygu çok kıymetlidir. Bunu illa narsistler bazında söylemek istemedim. Hepinizi uyarmak istiyorum. Herkesin her duygusu çok kıymetli. Tamam mı? Bakın bunu bir psikolog olarak söylemek zorundayım. Lütfen her duygunuzun kıymetini bilin. Kimsenin size ya sen buna mı kırıldın? Bu küçücük şeyi mi abarttın? Gibi şeyler söylemesine izin vermeyin. Şunu çok iyi bilin. Kendinize bunu söyleyin. Evet buna kırıldım. Evet benim duygularım çok kıymetli. Bunu söylemek istedim. Özellikle de narsistler çünkü size bunu çok yapacaktır. Lütfen dikkat edin. Üçüncüsü manipülasyon ve gaslighting. Narsistlerin en tehlikeli yönlerinden bir tanesi de gerçekliği çarpıtma yetenekleridir. Şimdi bir örnek vereceğim. Narsist sana bir şey söyler. Sonra sen aylar sonra dersin ki bana bunu demiştin. O da der ki yo ben öyle bir şey demedim. Senin gerçeklik algınla oynar. Çok tehlikeli. Yo demedim der. Sen dersin ki ya eminim demiştin. Hayır demedim der. İşte o kadar tehlikeli ki senin gerçeklik algınla oynar. Sana bir söz verir, sonra der ki ben öyle bir şey demedim. Bir şey yapar, ben öyle bir şey yapmadım. Sen yanlış hatırladın der. Sen abartıyorsun der. Ben orada şunu demiştim, sen bunu böyle anladın, abarttın der. Seni suçlu hissettirir ve çok tehlikeli kısmı da şu, senin gerçekliğinle oynar. Artık sen gerçekliği sorgulamaya başlarsın. Kendinden şüphe edersin. Bundan daha tehlikeli bir şey olabilir mi? İnsanın kendi aklından şüphe etmesinden daha tehlikeli
tehlikeli bir şey olabilir mi? Bu manipülasyon videosunu çekmiştim. Gerek narsistlerin gerek her türlü insanın sana yapabileceği bu manipülasyonları da öğrenmen senin için çok iyi olur. Manipülasyonları öğren. Manipülasyon tekniklerini öğren bu videomda. Sonra bu teknikleri öğren ve kendini koru. Eğer birisi sana bunları yaparsa en azından görmüş olursun. Hangi teknik sana yapılıyor? Kendini nasıl koruyabilirsin? Çünkü dediğim gibi sadece narsistler değil. Her an herkes seni manipüle edebilir. Ama gözünü dört açmak zorundasın. Her an bunlar olabilir. Şimdi danışanımın eski sevgilisiyle yaşadığı bir sıkıntı yine uzun yıllar sürmüştü. İlişki uzun sürdüğü gibi maalesef yaşattığı acı da aynı şekilde çok uzun sürmüştü ona. Bu narsist kişisiyle birlikteyken danışanım, eski sevgilisi yani. Danışanım ona diyor ki böyle bir şey ve hani kanıtlı bir şey, bunu yapmışsın diyor. O kişi diyor ki yani kanıtlı ama hani bununla hemfikiriz. Hayır öyle bir şey yok, sen yalancısın. Ama düşünsenize yani yalanla suçluyor kişiyi. Halbuki kanıtlı. Yani mesela örnek vereyim, burada bir pembe kalem var. Benim pembe kalem kullandığımı sen şu an görüyorsun. Ben diyorum ki sen yalancısın. Ben asla pembe kalem kullanmadım. Yalancısın diyorum. Suçluyorum. Çok kötü bir şey işte gaslighting. Seni suçluyorum. Nasıl bana böyle bir iftira atarsın? Halbuki gerçekten ben bu pembe kalemi kullanmıştım. İşte narsistlerin ki böyle masum da olmuyor maalesef. O kadar ciddi sıkıntılara sebep olmuştu ki danışanımda. O da zaten hani başa çıkamayıp artık zaten benimle tanışıyor, beni buluyor ve biz terapilerimize başlıyoruz. Evet şu an çok iyi gidiyor. Evet en azından zaten terapiye geldiğinde de farkındaydı. İlk seansımızda hatta acaba o eski sevgilisi narsist mi diye konuşmuştuk. Ama bunun farkında olmayan binlerce kadın, binlerce erkek var. İşte ben o yüzden bu videoyu çekiyorum. Herkes bilsin bunu ve herkes kendini korusun istiyorum. Herkes bilgilensin, herkes kendini korusun. Çünkü diyorum ya az önce söylediğim gibi insanın kendi gerçekliğinden şüphe etmesinden daha kötü ne olabilir? İnsanın kendi hislerinden, hani içgüdü deriz ya, böyle içinde bir şey hissedersin, rüyalarına girer, böyle hissedersin sen onu ama karşı taraf seni hep şeyle suçlar. Sen çok abartıyorsun, sen kafada kuruyorsun, paranoyaksın. Okey bunlar da olabilir. Ben dediğim gibi ciddi vakalarla da çalıştım, hastanelerde çalıştım. Okey paranoya da olabilir. Ama hani narsistler asla kabul etmezler ya hatalarını. Hep sen suçlusun, hep senin hatan gibi seni manipüle edebilir. Lütfen bunun bilincinde ol. Ve yine bu manipülasyon videomda söylemiştim. Gaslighting'e uğrayan insanların depresyon ve anksiyete ihtimali %60 artıyor. %60 ne kadar yüksek bir oran, düşünebiliyor musun? O yüzden lütfen gerek narsistlerden gerek başka insanlardan bu tip şeyler yaşadıysanız lütfen terapi alın. Lütfen yardım alın. Bir doktordan, bir psikologdan, bizler bunun için varız çünkü. Lütfen destek almaktan çekinmeyin. Bazen bazı şeyler kendi içinde yaşanmıyor. Kendi içinde çözemeyebiliyorsun. O yüzden yardım almaktan çekinme. Dediğim gibi doktorlar, bizler, psikologlar, herkes bunun için var. Bunun için varız. Yardım alın. Çaresiz değilsin. Kimsesiz değilsin. Yardım almaktan lütfen çekinme böyle bir durumda. Ve konumuz terapiye gelmişken bunu da söylemek istedim arkadaşlar. Ben herhangi bir kurumla çalışmıyorum. Ben kendim psikolog olarak kendim terapi yapıyorum. Online ve yüz yüze şekilde. Herhangi bir kurumla çalışmıyorum. Videolarıma böyle değişik böyle isimleri olan terapi uygulamaları, reklamları çıkabiliyor. Bunların benimle bilgisi yok. Veya değişik siteler, bilmem neler, terapi siteleri böyle uygulamaları. Benim onlarla hiçbir bağım yok. Çünkü birkaç danışanım videomdaki reklamı görüp onlara mesaj atmış, demiş böyle ben Beste Doğa Güven'den terapi almak istiyorum. Cevap alamamış. Çünkü ben orada çalışmıyorum. Ben kendim kendi işimi yapıyorum. Kendim terapi veriyorum. Eğer terapi almak isterseniz bu mail üzerinden ulaşabilirsiniz. Asistanım veya ben, ikimizden birisi zaten maili görürüz, cevap veririz. Yani herhangi bir yerle çalışmıyorum. Bunu da söylemek istedim. Birkaç tane çünkü yanlış anlaşılma oldu. Sonra da bana dediler ki videonda bunu söyle ki bir daha yanlış anlaşılma olmasın. Yani sadece bu mail üzerinden iletişime geçebilirsiniz veya mesaj şeklinde. O şekilde terapi alabilirsiniz. Yani herhangi bir uygulama, herhangi bir iş yeri, bir sitede değilim. Kendim işimi yapıyorum yani. Bunu söylemek istedim. Dördüncü maddemiz. Narsistleri anlamada yine çok önemli olan şeylerden bir tanesi. Göklere çıkarma, sonra da bir anda yerlere serme. Ben bunu listenin başına koyarım, biliyor musun? Gerek danışanlarımda, gerek arkadaşlarımda, gerek izlediğim filmlerde. Şimdi filmlerde de okey, orada insanlar kurgu, gerçek değil ama yine de filmde de bir karakter var. Yani herkesin bir karakteri var. Ne kadar kurgu da olsa, gerçek dışı da olsa. Ve orada filmlerde de narsist karakterleri ben direkt bu maddeden anlarım. Yani direkt narsist. Yani bu madde benim için eşittir narsist demek. Öyle söyleyeyim. Narsistler ilişkinin başında seni
böyle göklere çıkarır. Seni dünyanın en özel insanı hissettirir. En değerli insanı hissettirir. Senin gibi biriyle hiç karşılaşmadım. Sen çok farklısın. Sen çok başkasın. Hiç böyle hissetmemiştim. Sen çok değerli birisin. Sen çok güzelsin. Sen çok yakışıklısın. Böyle bir anda coşkuyu verir. Sonra şak keser. Yine bir danışanımın bir örneği. Birisiyle yine tanışıyor. İlk haftalarda o kişi sürekli onu arıyor. Sürekli mesaj atıyor. Konuşalım darlıyor böyle. Sürekli mesajlar, telefonlar ilgiye boğuyor. 3 hafta sonra pıt ortadan kayboluyor. Danışanım mesaj atıyor. Konuşalım, iyi misin? Bir şey mi var? Yok bir şey ya, çalışıyorum. Narsist. Verdi love bombing'i, verdi coşkuyu, çıkarttı yukarılara. Senin gibisini görmedim, sen çok başkasın, çok güzelsin, çok harikasın. Hop, bir anda ilgiyi kesti. İşte tipik bir narsist taktiği aslında bu. Yani narsistlerin en çok yaptığı taktiklerden biridir bu. İlk başta seni göklere çıkarır, sonra bir anda seni yerlere serer. Buna idealize etme, değersizleştirme ve terk üçgeni deniyor. Yani ilk başta seni idealize ediyor, böyle göklere çıkarıyor. Sonra yavaş yavaş seni değersizleştiriyor. O yaptığı o idealizeyi işte sürekli seni arıyor, günlerce böyle seninle ilgileniyor, sana hediyeler alıyor. Şöyle güzelsin, böyle yakışıklısın, seni övüyor. Sonra pat ilgiyi kesiyor. Sonra da terk. Yani ya ilişki bir şekilde bitiyor. İlla sevgililik gibi düşünmeyelim. Arkadaşlıklarda da bu olabilir sonuçta. Bir şekilde o iş bitiyor işte. Ama işte o iş biterken maalesef hasar görüyorsun. İşte ben de hasar görmeni istemediğim için bu videoyu kalpten bir şekilde çekiyorum. Dikkat et. İlk başta çok güzel gelecek. Biliyorum, tahmin edebiliyorum, görüyorum arkadaşlarımdan da, danışanlarımdan da. Yani o an o ilgiler hoşunuza gidiyor. Biliyorum, çok böyle ilgi görüyorsun. Seni arıyor, sana mesaj atıyor, sana hediyeler alıyor vesaire, seni çok seviyor, ilgiye boğuyor seni. Sonra bir anda onu kesiyor. İşte o iş çok sıkıntı oluyor. Çünkü bunun nörobilimsel bir kısmı da var, işte o dopamine bağımlı oluyorsun. Ama konumuz nörobilim değil şu an. Biz yine psikolojide kalalım. Buradan devam edelim. Yani buna dikkat edin lütfen. Benim de en çok narsistleri anladığım madde genelde bu 4. madde oluyor. 5.'si sınır tanımamazlık. Narsistler asla sınır tanımaz. Narsistler asla senin sınırlarına saygı duymaz. O yüzden diyorum, lütfen sınırlarını çiz. Lütfen farkında ol. Kendini koru. Ve narsistler hem sınır tanımazlar hem de sen sınır çizip hayır dediğinde çılgına dönerler ve yine çeşitli manipülasyonlarla seni suçlu hissettirirler. Narsist hiçbir şeyden çekinmez. Narsist senden para istemekten de çekinmez. Narsist sen işteyken, bir işin varken, ciddi bir şey yapman gerekirken bırak o işi, benimle buluş, benimle ilgilen demekten hiç çekinmezler. Narsist senin vücuduna dokunmak istemekten hiç çekinmez. Böyle narsistler direkt talepkardır. Yani direkt ben bunu istiyorum, şunu istiyorum. Narsist bildiğin eşya da olabilir bu. Sana dokunmak da olabilir. Senin gece 3'te uyuyor musun? Uyan benimle konuş mesela. Yani bunun yüzlerce örneği var. Narsist sınır tanımaz. Ama sen o sınırını çizmek zorundasın. İşte sen o sınırını çizdiğinde de maalesef öyle olmayacak. Narsist delirecek ve seni manipüle edecek. Sen ona hayır dediğinde, hayır benim şu an işim var, hayır bunu yapamazsın, hayır şunu yapamazsın dediğinde narsist çıldıracak ve seni manipüle edecek. O manipülasyon nedir? Seni suçlu ve değersiz hissettirecek. Sürekli seni suçlayacak. Ha, demek ki sen beni sevmiyorsun. Hayır, ben sadece sınır çiziyorum diyeceksin işte ona. Aa, demek ki sen böyle birisin, şöyle birisin. Hayır, ben sınır çiziyorum. Bunu diyeceksin. Yani narsistler sizden kolayca her şeyi isteyebilir. Hem de her şeyi. Onlarda sınır diye bir şey yoktur. O yüzden lütfen dikkat edin. Maddi ve manevi olarak narsistlerin sizi kullanmasına sakın izin vermeyin. 6.'sı kıskançlık kısmı. Şimdi dedim ya, sosyal medyada çok fazla anlatılıyor ama aslında yanlış anlatılıyor diye. İşte bu kısma daha değinen hiç görmedim. Bunu ben bir anlatmak istiyorum size. Bunu da bir arkadaşımdan örnek vererek anlatmak istiyorum. Şimdi biz şöyle biliriz değil mi? İşte kıskançlık sevgiden gelir. Birini kıskanıyorsan seviyorsundur. Veya biri seni kıskanıyorsa demek ki seni seviyordur. Hani böyle söyleniyor ya. İşte narsistlerde durum öyle olmuyor. Şimdi bir örnek vereceğim. Siz de bunu anlayacaksınız. Bunu arkadaşımdan örnek vereceğim. Arkadaşım bir erkekle
konuştuğunda, bu her şey olabilir. Yani alışveriş yaparken satış danışmanıyla sohbet etmesi bile olabilir. Yani bu sizce nasıl? Bunun başka bir rengi var mı? Dese bile kıskanıyor. Kavga çıkartıyor. Ortalığı yıkıyor. Şimdi bu size aşk gibi geliyor değil mi? Wow, ne kadar seviyor, kıskanıyor diyoruz. Hani mesela benim sevgilim de çok kıskanç ama şimdi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Okey, anlıyoruz. Hani gerçekten kıskançlık sevgiden gelebiliyor, anlıyorum. Ama bu durum çok farklı bir şey. Şimdi bu durumu anlayacaksın. Arkadaşımı kıskanıyor. Arkadaşım bir erkekle konuştuğun dünyaları yıkıyor ama arkadaşıma bir kere bile seni seviyorum demiyor. İlgilenmiyor. Onun ihtiyaçlarını görmüyor. Peki neden bunu yapıyor? Çünkü bu narsist birey için ego tehdidi. Egosu tehdit altında oluyor. Yani diyor ki benim manipüle ettiğim bir kukla aslında arkadaşım oradaki. Başka erkekle konuşuyor. Nasıl bunu yapar? Ego tehdite giriyor. Yani aslında onu sevdiği için falan değil. Onu sevmiyor, ona değer vermiyor. Bir kere güzel söz söylemiyor. Onun ihtiyaçlarını görmüyor. Aynı şekilde ağlayınca duygularını anlamıyor. Empati kuramıyor. Ama egosu tehdite girdiği an hemen kıskanıyor. Ama sevgiden değil. Asla sevgiden değil. Egosu tehdite giriyor. İşte narsistler bunu da çok yapar mesela. Narsistlerin kıskançlığı da diğer kıskançlıklar gibi sevgi temelli değildir. Şimdi kıskançlık duygusu çok kompleks bir duygu. Kıskançlık başlı başına video çekilmesi gereken bir konu. Başlı başına saatlerce konuşulması gereken bir duygu. Kıskançlık da çok farklı temelleri olabilir tabii ki. Ama yine de şunu biliriz yani hani bir insan çok sevince falan kıskanır ya, halk arasında da böyle söylenir. Narsistlerdeki farklı. Narsistlerdeki de tamamen ego tehdidi. Hani egodan geliyor. Bunun kız erkeği yok bu arada. Hani genelde kadınlardan örnek verdim. Ama bu erkekler için de geçerli. Yani eğer sen bir erkeksen bu videoyu izleyen, bir kadın da sana bunu yapıyor olabilir. Seni herkesten kıskanıyordur ama narsist de olabilir yani, anladın mı? Sadece çok seviyordu ve o yüzden kıskanıyor seni diyemeyiz. O yüzden buna da dikkat et. Narsistler normal sevgi kaynaklı bir kıskanma yaşamazlar. Egodan bir kıskanma yaşarlar. İkisi arasındaki farkı anla lütfen. Bir diğeri, eleştiriye asla tahammül edemezler. Bir narsist asla eleştiriye tahammül edemez. Sen onun iyiliği içindeki bak şunu bence yapma de, bunu yap de. Hani bitti bu iş. Yani bir narsist asla eleştiri kabul edemez. Yine bir insanın narsist olup olmadığını anlamak istiyorsan bir bak bakalım. O eleştiriyi kabul edebiliyor mu yoksa edemiyor mu? Çünkü narsistler eleştiriyi asla kabul edemezler. Onun iyiliği için bile söylesen. Yani desen ki ben senin iyiliğin için söylüyorum. Ben senin için diyorum. Bak bunu böyle yap. Bir narsist asla eleştiri kabul etmez. Yani ona çok küçük bir şey bile söylesen asla bunu kabul etmez. Danışanlarım da diyor mesela bana, yani ben tamamen iyi niyetli ona bunu yaptım. Hemen bir anda kavga çıkardı, benden ayrıldı. İşte narsistler çünkü senin iyi niyetle yaptığın bir eleştiriyi bile bir saldırı olarak algılıyor. Onların benlik algısına göre mesela sen onun iyiliği için diyorsun ki şu an o pembe kalemden gidelim. Ya bak pembe yerine sen mavi kalem kullan diyorsun ya narsiste. Narsist çıldırıyor. Sen benden daha mı iyi biliyorsun? Beni nasıl eleştirirsin ve çeşitli şeyler. O yüzden narsistler eleştiriye de asla gelemezler. Yine dediğim gibi narsistleri anlamanın yollarından bir tanesi de eleştiriyi kabul edip edemediklerine bakmaktır. Bir diğeri yine narsistleri anlamanı sağlayacak bir diğer madde ve hani belki bunu duymamışsındır. Narsistler başkalarının başarılarını çok küçümser. Yani narsistler bir kere bile kimseyi takdir etmez. Bir kere bile hiçbir şey beğenmez. Hep küçümser. Hep küçümser. Yani bir kere bile bir şey beğenmez. İnsanlar bir sürü şeyler yapar, bir sürü şeyler başarır. Narsist asla takdir etmez. Mesela sen bir narsiste gidersin, dersin ki şu kişi şu arabayı almış, ne güzel. Hayırlı olsun, ne güzel demez. Hep şey der, ala ala onu mu aldı? Ondan daha iyi arabalar var der. Birisi bir şey icat eder. Ya bu da bunu yapmış. Yani narsist, hani icat diyorum, hani artık icat en üst boyut. Narsistler hiçbir şey beğenmezler. Yani onlara göre herkes yetersiz, herkes küçük. Bir şeyi bile takdir etmezler. Özellikle de insanların başarılarını asla, ve senin de öyle. Yani sen bir şey başar. Bu arada başarıdan kastım illa bir şey icat etmek, pahalı bir ev, araba almak değil. Mesela sen sallıyorum arkadaşın narsist olsun. Sen güzel bir ilişkiye başlamışsındır. Onu bile takdir etmez. Senin sevgilini küçümser. Sen gidersin bir mesela benim üstümdeki bir
kıyafet, bir şey alırsın, onu bile küçümser. Senin giydiğin kıyafeti bile bir türlü beğenmez. İnsanların başarılarını ve genel işte başarı olmak zorunda değil. Mesela işte dediğim gibi bir kıyafet almak olabilir. Pembe kalemi almak olabilir. Şu pembe kalemi bile beğenmez. Aa bak pembe kalemi aldım çok mutluyum dersin. Ne bileyim mavileri de var bunun der. Mavileri de daha güzel. Çok da beğenmedim der. Ya da dersin ki aa benim komşum da pembe kalem almış ne kadar güzel. Hani evde olabilir bu, anladın mı? Benim de arkadaşım pembe kalem almış ne kadar güzel dersin. Allah Allah onu mu almış mesela? Ve hep eleştirir. Hani narsistler bir şeyi bile beğenmezler asla. Ve sonuncusu yine narsistleri tanımanı sağlayacak sonuncu madde de şu: narsistler insanları bir araç olarak görürler. Narsistler aşk yaşar ama kullanır. Yani bir narsist öpüp sarıldığı bir insanı bile kullanıyor olabilir. Ne kadar korkutucu. Yani onu öpüyor, sarılıyor, sevgilim diyor ama onu kullanıyor olabilir. Narsist en yakınım dediği bir arkadaşını bile kullanıyor olabilir. Narsist bir iş yapar, bir proje yapar mesela iş yerinde. İnsanların nasıl olduğunu önemsemez diyorum ya, bir patron mesela. Patron senin önemsemiyordur mesela. Yani senin özel hani dedim ya empati kısmı, bir acı çek hiç önemli değil. O seni bir araç olarak görüyor. Narsistler genel olarak herkesi bir araç olarak görür. İnsan kullanmaya bayılırlar ve bunda herhangi bir sıkıntı görmezler. Narsistlerin beyni böyle işliyor. Ve o yüzden işte bu videoyu çekiyorum. Dikkat et. Sen de bir araç olma. Sen de narsistlerin seni kullandığı bir araç olma. Dikkat et. Narsistler senin sevgini alır ama sana sevgi vermez. Senin ilgini alır sana ilgi verir belki ama çıkarları doğrultusunda. Bugünlük bu maddeleri söylemek istedim. Bu maddeleri bil ki kendini koru istiyorum. Kendini narsistlerden koru. Dediğim gibi bu narsistler her yerde olabilir. Her an her yerde karşına çıkabilir. Ben istiyorum ki bunları öğren ve kendini koru. O halde bugünlük bunları konuşmuş olalım. Seni gerçekten çok seviyorum. Eğer kanala abone değilsen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve lütfen yorumlarını bizimle paylaşmayı unutma. Yorumlarda anlat. Eğer senin de bir deneyimin varsa sen de anlat. Verebileceğin tavsiyeler varsa arkadaşlarımıza sen de anlat. Sen de bir tavsiyede bulun. Çünkü dediğim gibi çok tehlikeli. Sanıldığından daha da tehlikeli olabilecek bir durum bu narsistler. Herkes birbirine tavsiyede bulunsun bu videoda da istiyorum. Herkes birbirine yardımcı olsun. O yüzden yorumlarını da lütfen paylaşmayı unutma ve yorumlar kısmını şöyle soldan sağa kaydırdığında orada bir hype seçeneği göreceksin. Videoyu da hype'lamayı unutma lütfen. Seni çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak ve lütfen kendini koru. Seni çok seviyorum. Bay bay.